Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Bugün ısı, sıcaklık ve genleşme konusuna başlıyoruz. 9. sınıf konusu biliyorsunuz arkadaşlar. Aynı zamanda TYT konusu olmuş oluyor. Dolayısıyla hem 9. sınıf arkadaşlarımız için önemli, aynı zamanda TYT, AYT hazırlığı yapan arkadaşlarımız için de önemlidir arkadaşlar. Hemen başlayalım isterseniz tanımlarımızla. Birinci tanımımız arkadaşlar sıcaklık nedir? Arkadaşlar sıcaklık madde moleküllerinin şöyle diyelim madde moleküllerinin ortalama kinetik enerjisinin bir ölçüsüdür arkadaşlar. Madde molekülleri sürekli titreşim halindedir. Yani mesela bir demir atomunu düşündüğümüzde arkadaşlar demir atomları sürekli titreşim halindedir. Ya da su moleküllerini düşündüğümüzde arkadaşlar su molekülleri de sürekli titreşim halindedir. Ve bu titreşim enerjilerinin yani kinetik enerjilerinin ortalamasını düşündüğümüzde bu ortalamasının karşılık geldiği değer arkadaşlar sıcaklık olarak tarif ediliyor. Maddenin ılıklığı, soğukluğu da diyoruz arkadaşlar ama bilimsel tanım olarak düşündüğümüzde maddenin, moleküllerinin ya da atomlarının kinetik enerjilerinin ortalamasının bir ölçüsü arkadaşlar. T harfiyle gösteriliyor arkadaşlar. Temperature İngilizce karşılığı olarak. Dolayısıyla büyük T harfiyle gösterilecek. Birim arkadaşlar SI birim sisteminde, uluslararası birim sisteminde Kelvin'dir. Ama biz günlük hayatta arkadaşlar Celsius ve Fahrenheit'ı da kullanıyoruz diyebiliriz. Enerji değildir dedik. Dolayısıyla buraya hemen şöyle güzel bir ünlem koyalım. Buna dikkat edeceğiz. Sıcaklık bir enerji birimi değildir arkadaşlar. Termometre ile ölçülür. Sıvılı, gazlı veya metal termometreler olacak arkadaşlar. Temel bir büyüklük olduğunu 9. sınıfın 1. ünitesinde görmüştük. Sıcaklık bir temel büyüklüktür demiştik arkadaşlar. Aynı zamanda yönü olmadığı için de skaler bir büyüklük olduğunu söyleyeceğiz arkadaşlar. Peki şimdi ben maddeyi ısıttığımda yani ısı enerjisi verdiğimde moleküller daha fazla titreşim enerjisine sahip olacak, daha fazla kinetik enerjisine sahip olacak diyebilirim. Yani ben ona ısı verdiğimde arkadaşlar bu enerjiyi alacak moleküller ve titreşimleri artacak. Peki ben maddeyi soğuttuğumda ne olacak arkadaşlar? Titreşim azalacak, moleküller daha az titreşmeye başlayacak. Peki soğutma devam ettim, titreşim azaldı. Soğutmaya devam ettim, yine titreşim azaldı. Bu şekilde devam edersem bir noktada arkadaşlar madde moleküllerinin, atomlarının titreşimleri bir noktada bitiyor. İşte bu noktaya arkadaşlar mutlak sıfır diyoruz. Yani moleküllerin titreşimlerinin bittiği nokta ya da sıcaklığın bittiği nokta arkadaşlar mutlak sıfır. Peki bu mutlak sıfırı nasıl gösteriyoruz arkadaşlar? Mutlak sıfır 0 Kelvin olarak gösteriliyor arkadaşlar. Sıcaklığın bittiği nokta ya da kinetik enerjinin bittiği nokta arkadaşlar. Bu Kelvin olarak 0 gösteriliyor arkadaşlar ve eksi 273 Celsius'a karşılık geliyor arkadaşlar. Şimdi diğer tanımımıza geçelim arkadaşlar. İç enerji diyoruz. İç enerji ne demek? Bir maddenin tüm atom ve moleküllerinin kinetik ve bağ enerjilerinin toplamı arkadaşlar. Şöyle düşünün. Az önce sıcaklık derken hatırlarsanız maddenin moleküllerinin veya atomlarının sürekli titreştiğini söylemiştik. Isındığında bu titreşimin arttığını söylemiştik arkadaşlar ve soğuduğunda da titreşimin azaldığını söyledik. Peki iç enerji ne demek? İç enerji işte her bir atomun veya molekülün teker teker bu kinetik enerjilerinin toplamı. Aynı zamanda arkadaşlar iki molekül veya atom arasında bağların bu bağ enerjilerinin toplamıdır arkadaşlar. Dolayısıyla düşündüğünüzde burada enerjinin toplamını alıyoruz. Dolayısıyla iç enerji bir enerji birimidir arkadaşlar. Sıcaklık gibi değil. Burada birimi Joule'dür ya da kaloridir diyeceğiz arkadaşlar. Peki iç enerji neye bağlıdır? Arkadaşlar teker teker bütün moleküllerin kinetik ve potansiyel enerjilerini topladığımıza göre burada arkadaşlar aynı sıcaklıkta daha fazla madde aldığımızda daha fazla molekül ve atom içereceği için arkadaşlar iç enerji artar. Şöyle yazalım. İç enerji artar. Peki bir madde ısıtıldığında ne olacak arkadaşlar?
Isıtıldığında kinetik enerjisi artacağı için, moleküllerin kinetik enerjileri artacağı için arkadaşlar iç enerji artar. Peki bir maddeye ısı verildiğinde arkadaşlar, bir maddeye biliyorsunuz ısı enerjisi verildiğinde sıcaklığı artabilir ya da hal değişimi yapabilir arkadaşlar. Yani katıdan sıvıya ya da sıvıdan gaza geçebilir. Her ikisinde de arkadaşlar iç enerji artacak. Hatta bizim verdiğimiz enerji miktarı kadar iç enerjisi artacak. İç enerji artar. Peki gazdan sıvıya, sıvıdan katıya geçse bu durumda arkadaşlar iç enerji şu durumda ne diyelim? İç enerji azalır. Şu yönde arkadaşlar iç enerji artar. Şimdi bir diğer tanımıza bakalım arkadaşlar. Isı nedir diyoruz arkadaşlar. Isı sıcaklık farkından dolayı alınıp verilen enerji diye tanımlanıyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu tanımı çok iyi bilmemiz gerekiyor. Neymiş? Sıcaklık farkından dolayı alınıp verilen enerjiymiş. Peki o zaman biz şöyle düşünelim. İki madde düşünelim arkadaşlar. Bunlar birbirleriyle temas halinde olsunlar. Bir tanesi diğerine göre daha sıcak olmalı ki mesela diyelim ki bu A olsun, bu B olsun. A, B'den daha sıcak olsun. Yani TA, TB büyük olsun arkadaşlar. TA, TB'den büyük olsun. Dolayısıyla burada arkadaşlar A'dan B'ye bir ısı geçişi olacak. Şöyle yazalım. Isı yani sıcaklık farkından dolayı A, B'ye ısı vermiş olacak diyeceğiz arkadaşlar. Burada arkadaşlar Q harfiyle gösteriliyor. Yani ısıyı Q harfiyle göreceğiz. Birimi kalori ya da jüldür arkadaşlar. Kalori ve jül ısı birimi ya da enerji birimidir ve ikisi arasında arkadaşlar bir kalori şöyle 4,18 jüle karşılık geliyor arkadaşlar. Bunu da yeri gelmişken ifade etmiş olalım. Bir enerji birimidir dedik. Dolayısıyla arkadaşlar şuraya hemen ünlemimizi yazdık. Kalorimetre kabı burada gördüğünüz gibi arkadaşlar bu yan taraftaki gibi bir kalorimetre kabıyla maddenin verdiği ya da aldığı ısı değeri hesaplanıyor arkadaşlar. Türetilmiş bir büyüklüktür. Şöyle yazalım. Ve aynı zamanda arkadaşlar skalerdir. Yönsüz bir büyüklüktür diyoruz. Burada dikkat edeceğimiz nokta ısıyla ilgili ifadeler söylenirken aldı, verdi şeklinde ifade edilir. Tamam mı? Yani A ne yaptı? Isı verdi. B ne yaptı? Isı aldı. Isısı çoktur ya da ısısı azdır. Şöyle diyelim. Çoktur ya da azdır gibi ifadeler arkadaşlar ısıyla ilgili söylenmez. Hemen şu soruya bakalım. Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramları ile ilgili ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur diyor arkadaşlar. Birinci öncül şu. Isı alan maddenin sıcaklığı artar. Arkadaşlar ısı alan bir madde hal değişimi de yapabileceği için kesinlikle sıcaklığı artar diyemeyiz. Dolayısıyla birinci öncülü çiziyorum arkadaşlar. Yani hal değişimi durumu da olabilir. İkinci öncülde ısı veren maddenin iç enerjisi azalır. Evet bir madde ısı verdiyse arkadaşlar iç enerjisinde azalma meydana gelecek. Bu kesinlikle doğrudur. 20 derecedeki bir maddenin ısısı 10 derecedeki halinden fazladır. Arkadaşlar ısı alınan verilen enerjidir demiştik. Alınan veya verilen şeklinde ifade söylememiz gerekiyor. Yani 20 derecedeki bir madde 10 dereceye gelmesi için ısı vermiştir dese doğrudur. Ama 20 derecedeki bir maddenin ısısı 10 derecedekinden fazladır. Yanlıştır arkadaşlar. Bu şekilde ifade edilmez. Dolayısıyla cevabımız yalnız 2 Bursa seçeneği olacaktır. Şimdi de arkadaşlar termometreler diyelim. Termometreleri biliyorsunuz sıcaklık ölçümünde kullanıyoruz. Ne çeşit termometrelerimiz var? Bir bakalım arkadaşlar. Bir metal termometreler. Arkadaşlar metal termometreler dediğimizde çok yüksek sıcaklıkları ölçmede kullandığımız termometrelerdir arkadaşlar. Şöyle yazalım. Çok yüksek sıcaklıkları
sıcaklık ölçümünde kullanılıyor. Yani nerede kullanılıyor arkadaşlar? Fırınlarda. Fırınlarda kullanılır. Peki bu çok yüksek sıcaklık ölçümünde kullanılan bu termometrelerimiz nasıl bir yapıda arkadaşlar? Bakın burada dikkat ederseniz pirinç ve çelik yan yana konulmuş, yapıştırılmış arkadaşlar. Perçinlenmiş diyoruz. Yani burada metal çiftleri kullanılır. Şöyle yazalım. Metal çifte. Metal çiftlerini daha sonrasında tanıyacağız ama şu kadarını bilmemiz yeterli olur. Yan yana iki metal arkadaşlar perçinleniyor, birbirlerine vidalanıyor. Şu şekilde gösterebiliriz. Böyle birbirine perçinlendiğinde arkadaşlar mesela ne dedik? Pirinç dedik. Pirinç ve çelik. Bunların uzamaları arkadaşlar aynı miktarda olmayacağı için bunların çünkü cinsleri farklıdır, genleşme katsayıları farklıdır. Isıtıldığında arkadaşlar bir tarafa doğru illa bükülecek. Dolayısıyla bu bükülme miktarına bakılarak sıcaklık ölçümü yapılıyor arkadaşlar. Şimdi de sıvılı termometrelere bakalım. Arkadaşlar içerisinde sıvı olan ve sıvının genleşmesiyle bu şekilde çalışan termometrelerimizdir. Cıvalı ya da alkollü olabilir. Ve ortalama sıcaklıkları ölçer arkadaşlar. Yani çok yüksek değil, çok düşük de değil. Orta sıcaklıkları. Orta sıcaklık ölçümünde kullanılır. Burada arkadaşlar dikkat edeceğimiz nokta şu. Civa ya da alkol olarak şimdi içinde bulunan sıvının kaynama ve donma noktası bizim için burada belirleyici. Yani kullandığımız sıvının kaynama noktasının üstündeki sıcaklıkları ya da donma noktasının altındaki sıcaklıkları ölçemeyiz arkadaşlar. C'ye baktığımızda gazlı termometreler arkadaşlar gazların genleşmesi yasasına göre çalışır. Ve burada arkadaşlar çok hassas ölçümler yapılabilir. Hassas ölçüm diyelim. Hassas ölçüm yapılacak. Ve arkadaşlar düşük sıcaklıklar. Düşük sıcaklık ölçümleri yapılabiliyor gazlı termometrelerle. Şimdi de arkadaşlar sıvılı bir termometre nasıl yapılır ona bir bakalım. Böyle bir hazne içerisinde sıvımız var. Hazne diyelim. Şurada da arkadaşlar kılcal boru var. Bu kılcal boruda sıvı yükseliyor arkadaşlar. Genleşiyor ve daha yüksek bir noktaya geldiğinde daha yüksek bir sıcaklık değerini göstermiş oluyor. Dolayısıyla biz burada arkadaşlar öncelikle suyun donma ve kaynama noktalarına göre biz bu sıcaklık değerlerini belirliyoruz. Yani bizim dikkat ettiğimiz nokta işte suyun donma noktası ve suyun kaynama noktası olacak. Dolayısıyla burada eriyen buzun içerisine termometremizi koyduk. Erime başladı. Sıcaklık biliyorsunuz buz erirken sabit kalacak ve bir müddet bu şekilde sıcaklığın sabit kaldığı veya yüksekliğin sabit kaldığı noktaya 0 Celsius'u yapıştırıyoruz. Ya da ne yazıyoruz arkadaşlar? 273 Kelvin yazıyoruz arkadaşlar. Sonrasında bu termometremizi yani buraya çizgimizi koyduk. Aldık arkadaşlar kaynayan suyun içerisine koyduk. Sıvı burada yükseldi arkadaşlar ve en son su kaynarken vardığı nokta 100 Celsius olarak işaretlendi ya da 373 Kelvin olarak arkadaşlar işaretlendi. Sonrasında da bu aradaki bölmeler arkadaşlar 100'e bölündü. Yani 10, 20, 30, 40 ve bu şekilde devam ederek arkadaşlar termometremizi hazırlamış olduk. Şimdi arkadaşlar sıvılı termometreler arasındaki dönüşümlere bir bakalım. Günlük hayatta 3 tane farklı termometre kullanılıyor arkadaşlar. Santigrat Celsius termometresi, Kelvin termometresi ve Fahrenheit termometresi olmak üzere arkadaşlar. Bir de X termometresi diye tanımlanıyor. Değerleri soruda bize verilecek donma noktası ve kaynama noktası ona göre arkadaşlar biz dönüşümlerimizi yapacağız. Celsius termometresi suyun donma noktasını 0, kaynama noktasını 100 gösteriyordu arkadaşlar ve 100 bölmeden oluşuyordu. 100 bölme. Kelvin'e baktığımızda arkadaşlar donma noktası 273, suyun kaynama noktası 373 olduğu için bu da 100 bölmedir arkadaşlar. 100 bölme diye yazalım. Fahrenheit'a baktığımızda arkadaşlar suyun donma noktası 32, kaynama noktası da 212 gösterilir. Dolayısıyla 180 bölme vardır arkadaşlar. Şimdi Celsius termometresi 0'dan 100'e yani suyun
donma noktasından kaynama noktasına 100 bölme arttığında Kelvin'de 100 artıyor arkadaşlar. Fahrenheit ise 180 bölme artıyor. Dolayısıyla Celsius termometresi 10 bölme arttığında Kelvin'de 10 bölme artacak ama Fahrenheit 18 bölme artacak arkadaşlar. Bu mantıktan yola çıkarak arkadaşlar birçok soruyu çözebilirsiniz. Yani Celsius'un 10 birim artması Kelvin'in 10 birim artmasına, Fahrenheit'in ise 18 birim bölme artması anlamına geliyor arkadaşlar. Ama biz yine de formülümüzü yazalım arkadaşlar. Şimdi hava sıcaklığının Celsius olarak C gösterildiği bir günde arkadaşlar Kelvin K olarak gösterecek, Fahrenheit da F olarak gösterecek. X termometresi de arkadaşlar X olarak gösterecek ve biz bir formül çıkartmaya çalışalım. Burada bir oran var demiştik. Dolayısıyla kısa çizgi olarak yani C ile 0 arasındaki çizginin büyük çizgi olarak şu tamamına oranı arkadaşlar. Yani C eksi 0'ın 100 eksi 0 oranı. Bakın burada C eksi 0 şu aradaki bölme sayısıdır. 100 eksi 0 tamamı yani donma ile kaynama arasındaki toplam bölme sayısıdır. Bu arkadaşlar eşittir Kelvin'deki kısa çizginin uzun çizgiye oranı. Kısa çizginin değeri K eksi 273. K eksi 273 tüm uzunluk arkadaşlar. Yani donma ile kaynama arası 373 eksi 273 olacak. O da eşittir arkadaşlar. Fahrenheit'a baktığımızda kısa çizgi F eksi 32 ve tamamını düşündüğümüzde arkadaşlar 212 eksi 32 olacak. O da eşittir X termometresinde kısa çizgi X eksi donma noktası bölü arkadaşlar kaynama noktası eksi donma noktasıdır. Formülümüz bu. Sadeleştirecek olursak ne oluyor? C bölü 100 eşittir K eksi 273 bölü 100. O da eşittir F eksi 32 bölü 180. O da eşittir arkadaşlar X eksi donma noktası bölü kaynama noktası eksi donma noktasıdır. Şöyle güzel bir çerçeveye alalım. Şöyle yıldızımızı da şöyle atalım üzerine. Şimdi hemen sorulara geçelim arkadaşlar. Hemen şu sorumuza bakalım. 10 derece Celsius kaç Fahrenheit'tir diyor. Arkadaşlar şöyle demiştik hatırlarsanız formülsüz bulalım. Celsius'a baktığımızda Celsius'un 10 derecelik artışı Fahrenheit'ın 18 derecelik artışına karşılık geliyordu. O zaman cevap 18 mi? 18 değil arkadaşlar. Şuna dikkat edeceğiz. Celsius sıfırdan başlayıp 10 üzerine çıkıyor. Fahrenheit'te arkadaşlar 18 yukarı çıkacak. Şöyle diyelim. 10'a 18 biz bunu söyledik zaten. Ama dikkat edeceğimiz nokta Fahrenheit 32'den başlıyor. Dolayısıyla Fahrenheit'ın gösterdiği değer 32'nin üzerine 18 eklenerek bulunacak arkadaşlar. Buna göre cevabımız 50 Fahrenheit olacak arkadaşlar. Yani 10 derece Celsius eşittir 50 Fahrenheit'tir. Hemen şu soruya bakalım arkadaşlar. Yine formülsüz çözelim. 20 derece Celsius kaç Fahrenheit'tir diyor arkadaşlar sorumuzda. Şöyle hatırlayalım tekrar. Celsius 10 derece arttığında Fahrenheit 18 derece artıyordu. Celsius 20 arttığında arkadaşlar sıfırdan başlayıp 20 arttığında Fahrenheit 36 artacak arkadaşlar. Cevap 36 mıydı? Hayır değildi. Çünkü Fahrenheit 32'den başlayıp üzerine 36 gelecek. Dolayısıyla Fahrenheit'ın gösterdiği değer 32 artı 36. Yani şu bulduğumuz 36 arkadaşlar 32'nin üzerine eklenecek. Dolayısıyla Fahrenheit termometresinin gösterdiği değer 68 olacak arkadaşlar. Yani 68 Fahrenheit 20 Celsius'a karşılık geliyor. Hemen şu soruya bakalım arkadaşlar. 10 derece Celsius kaç Kelvin'dir diyor. Hatırlayalım Celsius 10 derece arttığında Kelvin de 10 artıyordu arkadaşlar. Fakat Kelvin 273'ten başlıyordu arkadaşlar. Dolayısıyla Kelvin değerini bulabilmek için 273'ün üzerine Celsius değerini eklememiz gerekiyor. Dolayısıyla 273 artı 10'dan 283 Kelvin olacak. Yani 283 Kelvin
eşittir 10 derece Celsius olacak arkadaşlar. Peki 20 nasıl olacak? Yine arkadaşlar formülümüzü söylemiş olalım. K değerini bulabilmek için C değerinin üzerine 273 ekliyoruz. Çünkü formülde şöyleydi hatırlarsanız. C bölü 100 eşittir K eksi 273 bölü 100 oluyordu. Buradan arkadaşlar yüzler karşılıklı olarak şu şekilde gitmiş olacak. Dolayısıyla C değeri eşittir K eksi 273 olacak. Ya da Kelvin değeri Celsius'un üzerine 273 eklenerek bulunmuş olacak arkadaşlar. Buna göre baktığımızda 20 derece Celsius kaç Kelvin'dir demiştik. 20 artı 273 yapacağız. Buradan da 293 Kelvin olacak arkadaşlar. Yani 20 derece Celsius. Şimdi arkadaşlar termometrelerin duyarlılığını yani hassaslığını konuşalım. Bir termometre ne kadar çabuk sıcaklık değerine tepki veriyorsa veya daha hassas ölçüm yapıyorsa arkadaşlar daha duyarlıdır, daha hassastır diyoruz arkadaşlar. Yani daha küçük sıcaklık değerlerini, sıcaklık farklarını ölçmesi gerekiyor. Peki bir termometre nasıl daha hassas olur? Arkadaşlar termometrenin hassas olması için buradaki hazne genişliğinin büyük olması gerekiyor ki çok sıvı olunca hemen ne yapsın? Yukarı doğru sıvı yükselebilsin arkadaşlar. Yani daha çabuk reaksiyon versin, daha çabuk tepki versin. Dolayısıyla sıvı haznesinin büyüklüğü ile doğru orantılıdır. Peki buradaki kılcal boru yani sıvının yükseldiği boru geniş olursa sıvı burada rahat bir şekilde ya da çabuk bir şekilde yükselebilir mi arkadaşlar? Tabii ki yükselemez. Yani dar bir yerde hemen yükselebilirken geniş bir yerde yükselemeyecektir. Dolayısıyla kılcal borunun inceliği mümkün mertebe az olmalı. İnceliği ile ters orantılıdır. Kullanılan sıvının genleşme katsayısı yani arkadaşlar genleşme katsayısı ısıtıldığında tepki verme miktarıdır arkadaşlar. Dolayısıyla tepki verme miktarı çok olmalı ki hemen yükselsin ve biz bu sıcaklık farkını hemen ölçebilelim arkadaşlar. Dolayısıyla kullanılan sıvının genleşme katsayısı ile doğru orantılıdır. Camın genleşmemesi gerekiyor arkadaşlar. Buradaki cam genleşirse sıvı yükselemeyecek. Dolayısıyla genleşme katsayısı ile ters orantılıdır. Şu soruya bakalım arkadaşlar. Aynı maddeler kullanılarak yapılan KLM termometrelerinin hazne hacimleri ve boruların kesit alanları şekildeki gibidir. Buna göre termometrelerin duyarlılıkları yani hassaslıkları arasındaki ilişki nasıldır diyor. Hazne genişliği fazla olan, borusu ince olan arkadaşlar daha hassastı, daha duyarlıydı. Dolayısıyla burada arkadaşlar hazne genişliği fazla olan L, borusu da ince arkadaşlar dikkat ederseniz. Dolayısıyla L'nin hassaslığı daha fazla olacak. K'ya baktığımızda ikisinin aynıydı arkadaşlar kılcal borular ama haznesi azdı. Dolayısıyla sonrasında K geliyor. M'ye baktığımızda haznesi K ile aynı ama kılcal borusu kalındır. Dolayısıyla M K'dan sonra gelecek arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız LKM'dir. Ceyhan seçeneğidir. Şimdi arkadaşlar Kelvin ölçeğine bakalım. Mutlak sıcaklık ölçeği arkadaşlar. Kelvin ölçeği dikkat ederseniz Celsius'u ifade ederken şu şekilde derece olarak ifade ettim. Fahrenheit ifade ederken de derece olarak ama Kelvin'de herhangi bir derece ifadesi kullanmadım. Neden? Kelvin'e bu şekilde davranmış olduk. Çünkü Kelvin bu ikisinden farklı arkadaşlar. Çünkü Kelvin'in başlangıç noktası gerçek bir başlangıç noktasıdır. Yani sıcaklığın başlangıç noktasıdır. 0 Celsius ve 0 Fahrenheit sıcaklığın başlangıç noktaları değildir arkadaşlar ya da sıcaklığın bittiği noktalar değildir. Dolayısıyla Celsius'taki 0 değeriyle Fahrenheit'taki 0 değerleri gerçek sıcaklık yokluğunu, gerçek kinetik enerjinin bittiği noktalar yani moleküllerin kinetik enerjilerinin bittiği noktaları göstermez. Kim gösterir? Kelvin gösterir. Dolayısıyla arkadaşlar Kelvin termometresi bu özelliğiyle diğer ikisinden ayrılıyor. Dolayısıyla 0 Kelvin mutlak sıfırdır demiştik. Gerçek sıfırdır demiştik. Sıcaklığın bittiği noktadır. Ve bu da arkadaşlar Kelvin'e şöyle bir özellik tanıyor. Biz kat alırken yani sıcaklıklar arasında biri diğerinin katı mıdır değil midir cevaplarken Kelvin burada arkadaşlar öne çıkacak. Yani mesela diyeceğiz ki
200 derece Kelvin arkadaşlar 100 derece Kelvin'in 2 katıdır. Bu doğrudur diyeceğiz arkadaşlar. Ama 60 derece Celsius 20 derece Celsius'un 3 katı değildir. Buna yanlış diyeceğiz. Çünkü başlangıç olarak yanlış bir noktadan başlayan Celsius yine başlangıç olarak sıfırdan doğru bir sıfır noktasından başlamayan Fahrenheit kat değerleri olarak da düzgün bir kat değerini göstermeyecek. Yani 40 derece Fahrenheit sıcaklığı 8 derece Fahrenheit sıcaklığının 5 katı mıdır? Hayır değildir arkadaşlar. Şöyle yanlış diyelim. Bu da yanlış olacak. Sadece kime doğru diyeceğiz bu noktada? Kelvin sıcaklığına doğru diyeceğiz arkadaşlar. Hemen şu sorumuza bakalım. 2007 birinci aşamada gelmiş arkadaşlar. Bir cismin sıcaklığı değişik koşullarda Celsius ve Kelvin ölçekli termometrelerle ölçülüyor. Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi kesinlikle bu ölçüm sonuçlarından biri olamaz diyor arkadaşlar. A diyor eksi 10 Kelvin, eksi 10 Celsius, 10 Celsius, 300 Celsius ve 300 Kelvin arkadaşlar. Burada şuna dikkat edeceğiz. Biz madde moleküllerinin sıcaklıklarının 0 Kelvin'de bittiğini ifade etmiştik. Dolayısıyla arkadaşlar 0 Kelvin'in altındaki bir sıcaklığa inilemez. Şöyle notumuzu yazalım. Not 0 Kelvin'in altındaki bir sıcaklığa inilemez. Yani evrende böyle bir sıcaklık noktası olamaz arkadaşlar. Dolayısıyla ben böyle bir sıcaklık değeri ölçemem. Yani negatif Kelvin değerleri ölçülemez. Buna göre cevabımız Adana seçeneği olacak arkadaşlar. Şu soruya bakalım arkadaşlar. Bugünün son sorusu olsun. 2007 YGS sorusu diyor ki ısı ve sıcaklık ile ilgili yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur diyor arkadaşlar. Birinci öncül, bir maddeye ısı verildiğinde sıcaklığı her zaman artar mı? Burada kesinlik soruyor. Yani ben maddeye ısı verdiğimde sıcaklığı artar. Her durumda olmuyor arkadaşlar. Hal değiştirme durumlarında biliyorsunuz sıcaklık. Şöyle yazalım. Hal değiştirirken sıcaklık artmaz. Dolayısıyla bu yanlış oluyor arkadaşlar. Hemen biri eleyelim isterseniz. 1 gitti, şöyle gitti, şu şekilde gitti. 40 derece Celsius sıcaklığındaki bir maddenin sıcaklığı 20 derece Celsius'taki bir maddenin sıcaklığının 2 katıdır diyor. Doğru mudur? Arkadaşlar Celsius'ta kat alınmadığını söylemiştik. Yani 40 20'nin 2 katı olmuyordu. Kelvin olarak verilseydi doğruydu. Dolayısıyla bu da gitti arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan oldu ama yine de bir okuyalım. Soğuk bir günde dışarıda bir süre beklemiş ve ısıl dengeye ulaşmış olan masanın tahta ve demir kısımların sıcaklıkları aynı mıdır? Evet arkadaşlar, uzun bir süre beklemişse güneşin altında bu noktalar dengeye gelir ve aynı sıcaklığı gösterir arkadaşlar. Buna göre cevabımız yalnız 3 olmuş olacak. Arkadaşlar birinci dersimizi bitirmiş olduk. İkinci derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.